İstanbul'un nasıl bir şehir olduğunu bilmiyordum. Gözümde çok büyük görüyordum. Hem korkuyordum hem de gitmek istiyordum İstanbul'a. Kokoreç'in merkezi İzmir hakikaten. Ama İstanbul'da kokoreci biraz daha Avrupalaştırmışlardı. Kokoreç özünden çıkmıştı. Kokoreç bu şekilde değildir. İzmir'deki gibi yapmam lazım. İnsanlar bu şekilde beğenmesi lazım. Şu anda bu dükkan çok teklif geliyor. Ama ben şubeleşmek istemiyorum. Kendi personelimle büyümek istiyorum. Semtte en popüler kokoreççi benim diyebilirim. 1983 Erzurum doğumluyum. 9 sene Erzurum'da kaldım. Ondan sonra bir gün bizim köyümüze bir aracı geldi. Orduluydu bu aracı. Bizden büyükbaş hayvan almaya başladı. Babamla anlaştılar. Dediler işte ben çocuğu Ordu'ya götüreceğim. Babam sabah bana söyledi. İlçeye gidelim sana elbise falan alalım. Oradan sen Mehmet amcayla Ordu'ya git. O çünkü aracı olduğu için hayvanlara falan bakmayı bilmiyordu. İşte bizim de köyde yaptığımız iş hayvancılıktı. O hayvanları işte biz Mehmet amcaya satmıştık. Ben de gittim Ordu'ya. İlkokul 3'te ben terk ettim. Babam sürekli okula değil de hayvancılığa gitsen daha bizim için iyidir. Okula göndermek istemiyorlardı ailem. Orada yaklaşık ben bir ay hayvanlarına falan baktım. Sonra benim annem tarafı İzmirli. Dayıma telefonu açtım. Dayıcığım ben işte Ordu'dayım. Gelebilir miyim sizin yanınıza? O da tamam gel dedi. Dayımın bir tane kokoreç tezgahı vardı İzmir'de. Buca'da. Orada çıraklık falan yapmaya başladım. O zaman parasıyla 150 lira yani. 150 milyon falan bir yevmiye veriyorlardı bana. Yaklaşık 3 sene onların yanında çalıştım. Yani kokoreci de oradan öğrendim. Sonra benim amca çocuklarım gel İstanbul'a bizim yanımıza falan gel dedi. İstanbul daha güzel, gel İstanbul'da bizimle beraber çalış. İstanbul'un nasıl bir şehir olduğunu bilmiyordum. Gözümde çok büyük görüyordum. Hem korkuyordum hem de gitmek istiyordum İstanbul'a. Herkes İstanbul'u bir devasal bir şey olarak anlatıyordu. Sonra İstanbul'a geldim. Amca çocuklarım hepsi burada inşaattaydı. Beni götürdüler. İnşaatta o gün çalıştım. Ondan sonra ayağıma çivi battı. O gün aynı gittiğim gün. Ondan sonra ben işi bıraktım. Ertesi gün gittim Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda tren istasyonu alt tarafında bir kokoreççi vardı. Ben ustayım falan dedim kendisine. Zaten daha 13-14 yaşındayım. Tamam dedi usta yarın gel başla dedi. Yaşım biraz küçük dedi. Sen nerede yaptın? Ben İzmir'de falan yaptım. O zaman sen bu işi biliyorsun. Çünkü kokorecin merkezi İzmir hakikaten. Ama İstanbul'da kokoreci biraz daha Avrupalaştırmışlardı. Yani kokoreç özünden çıkmıştı. İstanbul'da kokoreci İzmir gibi yapmıyorlardı. Tahtanın üzerinde falan kesilme yoktu. Sadece tak tak şeklinde yapıyorlardı İstanbul'da. Kendilerine de söyledim ya kokoreç bu şekilde değil de normalde ekmeğin üzerinde kesilmesi lazım, şişten kesilmesi lazım. Burada bu şekilde yürüyor dediler. Orada 3 ay falan çalıştım ama kokoreççi olarak değil. Çünkü benim yaptığım kokoreçle onların yaptığı kokoreç birbirine uymuyordu. Ben onların gibi çalışamıyordum. Onlar kokoreci doğrayıp, dondurup ondan sonra doğrayıp tekrar dondurucuya koyup sacın üstüne atıp kavurup o şekilde müşteriye veriyorlardı. Yani soslu veriyorlardı. Ekmeği bandırarak menemen tarzı gibi veriyorlardı. O kokoreci beğenmemiştim. Yani bu şekilde ben yapamam diye düşündüm. Kebaba geçtim. İşte kebapçılık ustasını yaptım. Sonra o dükkanın ustası askere gitti. Ben tekrar kokorece geçtim. Kokoreç bu şekilde değildir. İşte ben İzmir usulü yani İzmir'deki gibi yapmam lazım. İnsanlar bu şekilde beğenmesi lazım. Oradan çıktım askere falan gittim. Askerden önce evlenmiştim ben zaten. Yani hayata çabuk atılmıştım. Askere giderken benim 4 tane çocuğum vardı. Küçükçekmece'de bir yerde çalıştım bir 7 sene falan. Hem evim buradayken işte çocuğumu da getirmişim. Ailece beraber çalıştık. 6-7 bin lira bir paramız oldu. Eşime söyledim ya dedim ben artık dükkan açmak istiyorum. Eşim açıkçası hani bana güvenmiyordu. Yani işte biz geçimimizi yapmayacağız, tekrar köye geri döneceğiz gibi şeyler söyledi. Kendisi o zaman sen bizim yani günlük yemeğimizi getir. Dükkan yarın ertesi gün batarsa biz en azından köye gidecek bir paramız olsun. Tamam dedim ben her gün sana yemeğimi getireceğim. O zaman yemeğim 60 liraydı. Kayınçom geldi memleketten. Dedi ki eğer istiyorsan beraber dükkan açabilirim. Ben de anlaşacağımı düşündüm. Çünkü kendisi işten anlamıyor, ben işten anlıyorum. Sefaköy'de bir dükkan bulduk. 3 masalık, 4 masalık bir büyük dükkan bulduk. O zaman 600 lira bir kirası vardı. İlk 1-2 ay eve falan para götürmedim. Mesela içecek alıyordum ben iş yerime. İçecek parası o gün
çıkartamıyordum. Gidiyordum, yan tarafında kuru yemişçi vardı. Ondan alıyordum. Dükkanı bir ay, 2 ay boyunca bu şekilde borçla döndürmeye başladım. Başta korkuyordum. Ben işte yapamazsam, belirli bir çevrem de var. Yani mesela benim akrabalarım, köylülerim diyordu işte Tekin Usta yapamaz. Tekrar köye gidecek. Dükkanı kapatır. O zamanlarda herkes dükkan açamıyordu. Çevremdeki insanların hiçbir tanesi işletmesi falan yoktu. Bende tek vardı. Başaracağım dedim kendime. Yapacağım, bunu yapmam gerekiyor. Bu son şansım. 9'da falan geliyordum. 9'dan saat gece 4'e kadar, 5'e kadar. Hani bir ekmek daha fazla nasıl satabilirim düşüncesiyle. İlk 3 ay o şekilde devam ettik ve sonra baktım evet iş oluyor. Sonra yanıma işte tezgahın yanına, kokorecin yanına döner de koydum. Çünkü okulun tam karşısındaydı benim dükkanım. Döner de koydum. Gündüz öğrenciler gelmeye başladı. Kokoreç biliyorsunuz gece işi. Küçükçekmece'de de fazla gitmiyordu yani. Hemen sayılı dükkanlardan bir iki kişiydik biz. Gündüz döner, gece de kokoreç ve bu şekilde devam ettik. Yaklaşık bir 6-7 ay geçtikten sonra ben yavaş yavaş toparlamaya başladım. O zaman sosyal medya yoktu. Gece eve giderken dükkanın etrafındaki sokaklarda broşür dağıtarak işte bir an önünde veya dükkanın önüne broşür bırakarak gidiyordum. Çocuklar hepsi okula gidiyor. Etrafındaki şeyler hani bir beklenti içindeler. Hani ne zaman gidecek, ne zaman batacak gibi şeyler var. Tabii ben de bunları düşündükçe daha da çok ıslanıyordum. Evde 3-4 saat yatıyordum. Sabah tekrar işime geliyordum. Gece saat 4'e 5'e kadar. Yaklaşık 200 sene öyle devam etti. Müşteriler çoğalmaya başladıktan sonra ben dedim ki ben farklı bir yere geçmem lazım. Yaklaşık bir 300-400 metre alt tarafta bir tane dükkan buldum. İkinci dükkanı devreye koydum. Bir sene falan o şekilde çalıştım yani. Bir sene hem yukarı hem aşağı, hem yukarı hem aşağı. Dükkana gidiyorduk. Bir bakıyordum yukarıya müşteri gelmiş. Telefon açıyordu. Usta neredesin? Abi aşağıda dükkandayım. Adam oradan yemek yemiyordu, geliyordu aşağıya yiyordu. Sonra sosyal medyaya falan da girmeye başladım. Sonra müşteriler Florya'da işte çevredeki ilçelere de gelmeye başladılar. Ondan sonra karar verdim, farklı bir yere geçmem lazım dedim. Burayı bulduk, 2 katlı. Şu anda Türkiye'nin her tarafından müşteri alıyorum. Şu anda yaklaşık 68 falan bir personelim var. Çift vardiya çalışıyoruz. Ortağım da var. Gündüz o geliyor, gece de ben geliyorum. Kokoreç doyuruculuk bir yemek değil, zevkli bir yemek yani. Zevk yemeği olduğu için biraz daha gece giden bir ürün. Kokorecin merkezi İzmir diyebilirim. İzmir, Balıkesir, Aydın, Denizli. İlk başlarda buralardan çıktı kokoreç. Sonra İstanbul'a da taşındık. Şu anda kullandığım kokoreç içinde mumbar ve çöz var. Biz kokorece uykuluk kullanmıyoruz, ayrı satıyoruz. Müşteri geldiği zaman, uykuluk istediği zaman ayrı veriyoruz. Normal kokoreç istediği zaman ayrı veriyoruz. Yaklaşık bir 40-50 tane yani kokoreçten çeşit çıkarttık. Bu çeşitlerde de farklı soslar var. Yani bazılarında mumbar var, bazılarında gömlek yağı var, bazılarında çöz var, bazılarında uykuluk var, bazılarında badem var. Kokoreç İzmir usulü yenir. Ekmek üstüne kesilir. Çünkü ekmeğin üstüne kesmediğiniz kokoreci ben kokoreç demem. Ben normalde mesela burada biber domates kullanıyorlar İstanbul'da özellikle. Biz son yaklaşık bir 10 senedir bu şeyi değiştirdik. 10 sene sonra yani İstanbul'da domatesli biberli kokoreç millet satacağını tahmin etmiyorum. Hep İzmir usulü gidecek. Kokoreci içinden kesiyoruz. Ekmeğin üstünden kesiyoruz. Baharatı, kekik ve kimyon, pul biber. Müşterinin isteğine göre. Yani onun dışındaki kokoreçlere ben kokoreç demem. Burada insanlar kokoreci menemenleştiriyorlar. Domates, biberi kattığı zaman mesela bir yarımdan kokoreci çıkarttığı zaman 2 yarım çıkar. Üstüne katkı malzemesi koyuyorsun ve o kokorecin bir anlamı kalmamış oluyor. Kokoreç sade ekmeğin üstüne kesilir, 4-5 bıçak vurulur, baharat atılır ve o şekilde yenir. Yani domates, biber isteyene veriyoruz ama İnan ki ben bunu isteyerek vermek istemiyorum. Samimi olduğum müşterilerime söylüyorum. Eğer kokoreç yemek istiyorsan domates, biber koymayayım. Bu şekilde daha güzel olur. Kokoreç hayvanın bağırsağında yap. İç bağırsak olduğu için insanlar farklı bakıyorlar. Halbuki yani temizlikle ilgilidir. Yani eğer ürününü güzel temizlerseniz, sunumunuzu düzgün verirseniz o algıyı ortadan kaldırmış olursunuz. Menümüzde biz kokoreççi olduğumuz için yani %99'u kokoreçtir. Mesela midye dolma var. Yani kokorecin yanında yan ürün. Yaklaşık ben burada 2 ton, 3 ton kokoreç tüketiyorum. 10-15 bin midye satışımız var. Günlük top olarak kokoreç yaklaşık bir 150 top falan gidiyor. Türkiye'nin her tarafında da vakumlu kokoreç gönderiyorum. Tabii ki evde de yapılabilirsin yani ama sıcak şekilde değil. Donuk alıp
çözüldükten sonra, yani donuk eti nasıl çözülüyorsa kokoreci işte gelip alacaksınız, evde de çözüldükten sonra ızgaraya veya mangala veya pikniğe giderken veya ormana bir yere giderken bu şekilde pişirip yiyebilir. Ben eti İzmir'den alıyorum. Kendi imalatımızı kurduk orada. İzmir usulü yarım dediğimiz kokoreç 26 TL. Eğer siz 10-15 lira bir kokoreç yemiş olursanız bunu da menemen yemiş olursunuz. İnsanlar şüpheleşiyor ama nasıl şüpheleşiyor ben bilmiyorum. Hedefi her zaman yukarıda tutuyorum ama bunu hızlı bir sene içinde değil de 2 sene 3 sene yayarak. Daha önce ben sosyal medyaya fazla ilgi göstermiyordum. Sonra işte bir iki gün üstte bir video paylaştım. Baktım evet insanlar o videoyu gelip işte Teknos'ta bak bu videoyu çekmişsin çok güzeldir işte devam et böyle. O hevesle ben de girdim. Hakikaten değişik bir şey olduğunu, sosyal medyadan insanlar geldiğini fark ettim. Mesela ben mesajlara baktığım zaman müşterimiz konum istiyor, işte nereden geliyorsunuz? Kocaeli'de işte trene bindiğim zaman nereye gelebilirim? Son durak nerede? İşte Halkalı size yakın mı? Gibi yerlerden mesela geliyor insanlar, yani ben Eskişehir'e bile konum vermişim. Bir dükkan açmak bu kadar kolay değil. Evet, eğer çalışırsanız başarırsınız ama 20 senedir ben bu işin patronuyum. Nasıl bir üst seviyeye çıkabilirim? Yani bunlar hep adım adım olan şeyler. Hemen karşıma kişi geliyor, diyor ki Tekin Usta ben de dükkan açmak istiyorum. Ben de senin gibi bir şeyler yapmak istiyorum. Ya eğer bu işten anlamıyorsanız, yani kokoreç bir market gibi, bir manav gibi değildir. Sarmasından tutun, imalatına kadar, işletmesine kadar ustalık gerektiren bir iş. Altyapıdan yetişmeleri lazım. Önce bulaşıktan, sonra işte tezgaha, yavaş yavaş usta yardımcısı ve sonra usta. Bunun süresi de yani 5 sene, 6 sene sürebilir. İstanbul'da özellikle 3-4 tane şube açmayı düşünüyorum. Hedefim bu. Beylikdüzü, Kadıköy, şu anda bunlar kafamda var. Google'da araştırma yaptığım zaman en çok konum Beylikdüzü ve Kadıköy'den müşteri kitlesi bize geliyor. Asya, Katar, Dubai, şu anda mesela oralarda 2 tane 3 tane teklif alıyorum. Oralarda da olursa bizim için daha iyi olur. Benim bir sloganım var. Her zaman kokoreç, her yerde kokoreç.